Dizimizin yeni bölümünde bizleri hangi gelişmeler bekliyor? Zeynep, bebeği Mehdi'ye vermemek için neler planlayacak? Zeynep ile Barış'ın mutlu bir evlilikler olacak mı? Zeynep ile Nermin'in hayatı tehlikede mi? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle dizimizin final yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in artık mutlu olabilmesini istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Zeynep Benel'in bebeğini bırakıp gitmesine şok olmuştu. Sakine'nin kendisini bıraktığı zamanları hatırlayıp bebeğe yardımcı olmak isteyecek. Bu yüzden bebeği Mehdi'den almak için çok uğraşacak. Fakat Zeynep'in bütün çabaları sonuçsuz kalacak gibi gözüküyor. Çünkü Mehdi sonunda ölüm de olsa kızımı vermem diyerek söylemişti. Zeynep bütün bu sorunlarla mücadele etmeye çalışırken Barış ile olan ilişkileri de kötü etkilenecek. Barış ise Zeynep'in halen Mehdi'nin bebeğine gösterdiği ilgiden rahatsız olacak. Bir an önce evlilik hazırlıklarını başlatıp Mehdi ile bebeğinin aralarına girmemesini isteyecek. Kendi hayatlarını planlamaya başlayıp Ali Rıza Bey'in istediği isteme olayını da gerçekleştirecekler. Önümüzdeki bölümlerde Ekrem davası da tamamen çözülmüş olacak. Ekrem yaptıklarının cezasını çekecek. Zeynep ve Nermin Mehdi sayesinde Ekrem'den kurtulacak. Ama Zeynep'i daha da büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü Mehdi Zeynep'e karşı yeniden umutlandıracak. Mehdi asla Zeynep'in peşini bırakmayacak. Mehdi'nin düşmanları ise günden güne artacak. Cengiz Mehdi'nin sevdiklerini yok etmek isteyecek. Yani Cengiz'in tüm düşmanları Mehdi'nin de düşmanı olacak. Eğer Zeynep de Mehdi'nin yanında durmaya devam ederse o da hayatını kaybedecek. Veysi hem Mehdi'yi hem de Zeynep'i öldürecek. Barış ise Zeynep'in tavırlarından dolayı çok öfkelenecek. Barış da Zeynep'i çok sevdiği için bu olanlara göz yumacak. Ama Barış'ın da sabrı taştığı için Barış da sonunda kendisine engel olamayacak. Zeynep de kendisini büyük bir kararsızlık içerisinde bulacak. Zeynep'in özgüveni artık yükselmiş durumda ve kararlarını verirken yaptıklarına kimsenin engel olmasını istemiyor. Önümüzdeki bölümlerde dizimizin hikayesi yeniden yazılacak. Zeynep ve Mehdi'nin yolları yeniden ortak noktada buluşacak. Ancak ne Barış ne de Nermin Mehdi'nin Zeynep'e yakınlaşmasını da kabul etmeyecek. Mehdi ise Cengiz'in tehlikeli işlerinin içine girdikçe olayların çok farklı bir şekilde olduğunu sonunda anladı. Ama artık geri dönüş olmayan bir yola girmiştir. Gün geçtikçe Mehdi'nin işleri karmakarışık bir hal alacak. Nermin'in ise maddi durumu düzeldiği için Zeynep'i himayesi altına alacak. Sakine de Zeynep'in Nermin'i seçmesini asla kabullenmeyecek. Bu yüzden Sakine her zamanki kararlılığını da devam ettirecek. Sakine bu yolda Nermin Hanım'a çok büyük bir savaş başlatacak. Nermin Hanım dikkatli olmazsa bunun sonucu ağır olabilir. Çünkü Sakine sinir krizleri geçirip Nermin'e bir zarar verebilir. Bu nedenle de Nermin Hanım hayatını kaybedebilir. Sakine Nermin'e zarar veremediği için yine duygu sömürüsü yapacak. Yani Sakine Zeynep'i bir seçim yapmaya zorlayacak. Zeynep suçluluk duygusundan dolayı iki annesini de seçmek isteyecek. Nermin de artık Zeynep'in bu tavırlarına dayanamaz hale gelecek. Bunun sonucunda da Nermin Zeynep'i terk edecek. Zeynep de bu duruma çok pişman olacak tabii ki. Peki sizce Zeynep bebeği almayı başarabilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Zeynep sürekli birilerinin bir şey olarak anılmaktan ve etiketlenmekten oldukça yoruldu. Artık hayatıyla ilgili kararlarını kimsenin etkilemesine ve sorgulamasına izin vermeyecek. Zeynep böyle yapmaya devam ederse herkesin hayatını zor bir duruma sokacak. Sonunda Zeynep yine yalnız kalan kişi olacak. Önümüzdeki bölümde Veysi ve Ekrem engeli olmazsa Barış ve Zeynep sonunda evlenecek.
İlk zamanlarda Barış ve Zeynep arasındaki bu evlilik harika bir şekilde ilerleyecek. Zeynep kendi hayalleri içerisinde de yaşayacak. Barış annesinden göremediği ilgi ve merhameti Zeynep'te görecek. Bu yüzden ikisi de asla birbirlerini terk etmeyeceklerine dair söz verecekler. Barış bu süre içerisinde Zeynep'ten bir çocuğunun olmasını isteyecek. Ama bu istediğini Zeynep'e de nasıl açıklayacağını bilemeyecek. Çünkü Barış Zeynep'in kendisini yanlış anlayacağından korkacak. Bu yüzden Barış bir süreliğine daha bu isteğini de Zeynep'ten saklayacak. Daha sonrasında Barış bu acıya dayanamaz hale gelecek. Sonunda Barış bir karar verip Zeynep'ten bir çocuk istediğini söyleyecek. Zeynep ise Barış'ın bu isteği karşısında ne yapacağına karar veremeyecek. Onun için Zeynep Barış'tan biraz daha zaman isteyecek. Barış ise Zeynep'i anlayışla karşılayıp ona düşünmesi için vakit tanıyacak. Zeynep bu sürede Barış'a ne cevap vereceğini bir türlü karar veremeyecek. Çünkü Zeynep'teki bu suçluluk duygusu onun geri adım atmasına neden olacak. Diğer yandan da Barış'ın bu isteğini yerine getirmeyi çok isteyecek. Çünkü Barış'ın da baba olmasını isteyecek. Zeynep büyük bir ikilemin içine girmiş olsa da sonunda kararını verecek. Zeynep'in kararı ilk zamanlar hayır olacak. Hatta Zeynep Barış'a Mehdi'nin bebeğini evlat edinmeleri gerektiğini tavsiye edecek. Barış ise Zeynep'in bu sözlerini duyduğunda daha da çok sinirlenecek. Bunun sonucunda da Barış evi terk edecek. Ama sonrasında yüreğinde Zeynep'in eksikliğini hisseden Barış yeniden eve dönecek. Zeynep Barış'ın kendisine kızması üzerine onun bu teklifini de kabul edecek. Her şey yolunda giderken Zeynep ve Barış'ın evliliklerinde sıkıntılar yaşanacak. Çünkü Zeynep her zaman kendisini feda ederek başkalarını korumaya çalışacak. Hatta Zeynep Benal'in bebeğiyle ilgilenmek için yeniden Mehdi'nin yanında olacak. Barış ise Zeynep'in Mehdi ile görüştüğünü görünce çok sinirlenecek. Barış Zeynep'e Mehdi ile görüşmemesi gerektiğini de söyleyecek tabii ki. Ama Zeynep Barış'ı dinlemeyip Mehdi ile görüşmelerine devam edecek. Daha sonrasında Mehdi'nin düşmanları Zeynep'e zarar vermeye çalışacak. Barış bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyecek. Öte yandan Zeynep'in hayatı zorluklarla sınanmaya devam ederken Mehdi ile Barış arasındaki büyük gerileme şahit olacağız. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.